Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına erik ve şeftali kullanarak meyve pestili tarifi hazırladım. Yumuşamış kırmızı eriklerimi yıkayıp bir tencereye aldım. Üzerine de daha önceden komposto yapmak için kullandığım şeftalilerin kabuklarını ekledim. Üzerine yarım çay bardağı kadar su ilave ettim ve hemen ocağa alıyorum. Eriklerin ekşiliğini alması için yarım su bardağı kadar şeker ilave ediyorum. Kapağı kapalı olarak eriklerimi kaynatıyorum. Yalnız dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Suyunu bıraktıktan sonra taşma olabilecektir. Ara ara kontrol etmenizi, karıştırmanızı, mümkünse kapağı aralık bırakmanızı tavsiye ederim. Yaklaşık yarım saat kadar sonra erikler tamamen suyunu bırakacaktır ve kabuklarından ayrılmaya başlayacaktır. Bu aşamadan sonra kaynatmaya devam edeceğiz ve çekirdeklerinden tamamen ayrılmasını sağlayacağız eriklerin. Eriklere biraz önce göstermiş olduğum yarım su bardağından başkaca su ilavesi yapmadım. Gördüğünüz gibi oldukça suyunu bırakacaktır. Yarı yarıya neredeyse bu suyunu çekmesi tam kıvam alması için yeterli gelecektir. Erikler bir yandan kaynarken ben de şeftalilerimi hazırlıyorum. Çekirdeklerini çıkararak gelişigüzel doğruyorum şeftalileri. Üzerine yarım çay bardağı kadar şeker ilave ediyorum. Benim şeftalilerim oldukça tatlı olduğu için yarım çay bardağı ekledim. Siz şeftalilerinizin tatlılık oranına göre şekerini kendiniz belirleyebilirsiniz. Birazcık da su eklemiştim ama o kısmı eklemeyi unutmuşum. Dibine yapışmayacak kadar yine yarım çay bardağı kadar su ilavesi yapabilirsiniz. Şeftalileri de iyice yumuşayana kadar kendi suyunu bırakıp yarı yarıya suyunu çekene kadar pişmesini sağlıyoruz. Tamamen yumuşayan ve kıvam alan şeftalileri hemen genişçe bir karıştırma kabına aktarıyorum. Burada hem birazcık soğumasını sağlayacağız hem de blenderdan geçirip püre haline getireceğiz. Suyunu neredeyse çekmek üzere olduğu için benim şeftalilerim tam kıvama gelmiş oldu. Ama eğer birazcık sulu kalırsa püre haline getirdiğinizde tekrar kaynatma işlemi yapabilirsiniz. Şu göstereceğim kıvamda olması yeterli. Böyle döktüğünüz zaman çok yayılmıyorsa şeftalilerinizin kıvamı tam demektir. Şeftali püresinin bir kısmını yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine alıyorum ve ince bir tabaka olacak şekilde pestilimizi yayıyoruz. Kalınlığını göz kararı ayarlayabilirsiniz. Çok açık yerleri kalmayacak, yani çok ince olmayacak ve çok kalın olmamasına dikkat edin. Çok ince yaparsanız kırılmalar olabilir, düzgün sarılmayabilir kuruyunca. Eğer kalın yaparsanız da ortamınız çok güneş almıyorsa, havasız bir ortamsa küflenmeler olabilir. Bu yüzden kalınlık miktarını göz kararı ayarlamanızı ve çok kalın, çok ince yapmamanızı tavsiye ederim. Ben pestilimin üzerine ince doğranmış ceviz de serptim. Dilerseniz boş olarak, sade olarak da kurutabilirsiniz ya da böyle dilediğiniz kuru yemişle üzerine serpip süsleyerek kurutabilirsiniz. İyice kaynatıp çekirdeklerinden ayrılmasını sağladığımız erikleri de tekrar kontrol ediyorum ve hemen ocaktan alıp diğer aşamaya geçiyorum. Erikleri blenderdan geçirmeden önce süzgeçten geçiriyorum ve çekirdeklerinden tamamen ayrılmasını sağlıyorum. Bu aşamayı dilerseniz erikler birazcık soğuduktan sonra tek tek elle çekirdeklerini ayıklayarak da yapabilirsiniz. Ama bu şekilde hem çok daha pratik olacaktır hem de çekirdek kalma riski ortadan kalkacaktır.
Bu gördüğünüz gibi erikler şeftalilere göre birazcık daha sulu olacaktır. Eğer ocakta çok fazla tutup suyunu çekmesini sağlarsanız rengi birazcık daha koyulaşacaktır. Tercih tamamen size kalmış. Dilerseniz iyice ocakta suyunu çektirerek tek seferde pişirebilirsiniz eriklerinizi. Eriklerim oldukça sulu olduğu için tam kıvamına ulaşmamış oldu. Oldukça akışkan gördüğünüz gibi. Tekrar kaynatma işlemi yapıyorum. Kıvam alana kadar eriklerimizi, erik püresini iyice kaynatacağız. Eğer çok mayhoş sevmiyorsanız, erikleriniz çok ekşi ise bu aşamada tekrar şeker ilavesi yapabilirsiniz. Tadına bakarak dilediğiniz miktarda şeker eklemesi yapabilirsiniz. Kıvam alan erikleri tekrar blenderdan geçirip pürüzsüz hale getiriyorum. Hazırladığımız erik püresinin kıvamı da aynı şeftalilerde olduğu gibi döktüğümüz zaman dağılmayacak şekilde olması gerekiyor. Yine fırın tepsisi üzerinde, yağlı kağıt üzerinde kurutma işlemi yapacağım. Ben pestillerimi kurutma işlemini balkonumda güneş ışığında yaptım. Pestillere değmeyecek şekilde üzerine bir tülbent veya bez örterek güneş almasını, hava almasını sağlayıp 2-3 günde pestillerinizi kurutabilirsiniz. Eğer böyle bir imkanınız yoksa fırının en düşük ayarında, fanlı ayarda kurutma işlemini yapabilirsiniz. Pestilinizi döktüğünüz kalınlığa göre 2-3 gün içerisinde pestiliniz tamamen kurumuş olacaktır. Bu şekilde döktüğümüz kağıttan kolayca ayrılıyorsa ve üzerine dokunduğunuz zaman ıslaklık, nemlilik gelmiyorsa kurumuş demektir. Dilerseniz bütün halde bu şekilde kağıttan çıkarabilirsiniz ya da şeritler halinde önce kesebilirsiniz. Daha sonrasında da kolayca kağıttan ayırabilirsiniz pestillerinizi. Pestillerinizi saklamak için muska formu verebilirsiniz. Bu gösterdiğim şekilde üçgenler olacak şekilde katlayarak pestilinizi hazırlayabilirsiniz. Ben pestillerimi hazırlarken tamamen meyvelerin kendi doğal formundan, dokusundan yararlandım. Nişasta kullanmadım. Bazı tariflerde nişasta kullanarak da hazırlanıyor pestiller. Dilerseniz o şekilde de yapıp daha az kaynatmayla nişastalı pestiller de hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz sadece rulo yaparak da pestillerinizi saklayabilirsiniz. Pestillerinizi iyice sağlıklı bir şekilde kuruttuğunuzdan emin olursanız kesinlikle küflenme, böceklenme yaşamazsınız. Biz şimdiye kadar yaşamadık. Ben şeftali pestillerimin üzerine birazcık Hindistan cevizi serpmiştim. Siz de dilediğiniz kuru yemişi serperek hazırlayabilirsiniz pestillerinizi. İlk defa yapacak arkadaşlarım için tekrar göstermek istiyorum. Muska formunu vereceğimiz üçgenlerin en sonda kalan kısmını bu şekilde aralarına sıkıştırarak katlarsanız kesinlikle açılma olmayacaktır. Pestilleri bazı arkadaşlarım dolapta saklıyorlar. Dilerseniz dolapta saklayabilirsiniz ama kuruma olabilecektir. Güneş almayan, nem olmayan kuru bir ortamda kapağı kapalı ve hava almayan bir kap içerisinde buzdolabı dışında da saklayabilirsiniz. Benim meyve pestili tarifimle ilgili anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım tarifimden ve videomdan memnun kalmışsınızdır. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.